Radyasyon kazasının ilk iki kurbanı İlyas ve Naki Ilgaz kardeşlerden sonra aynı aileden Abdullah, Kenan, Murat Ilgaz da yüksek dozda radyasyona maruz kalmaktan dolayı Haseki Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Yıl 1998. İstanbul'un en kalabalık sanayi merkezlerinden biri olan İkitelli'de sıradan bir kış günü yaşanıyordu. İki hurdacı bir hurdacılık sitesinin bahçesinde duran tonlarca ağırlıktaki kurşun bir konteyneri gözlerine kestirmişti. İçinde ne olduğunu bilmiyorlardı. Onlar için bu sadece parçalanıp satılacak değerli bir metal yığınıydı. Balyoz darbeleri başladı. Saatlerce uğraştılar. Sonunda ise o devasa kurşun kütleyi parçalamayı başardıklarında İçinden tuhaf, parlak metal kapsüller çıktı. Hurdacıların bilmediği ama birkaç saat içinde tüm Türkiye'nin dehşetle öğreneceği bir gerçek vardı. O balyoz darbeleri aslında Türkiye tarihinin en büyük nükleer felaketinin fitilini ateşlemişti. Hurdacıların ellerinde tuttukları şey saniyeler içinde bir insanın hücrelerini eriten dünyadaki en tehlikeli nükleer maddelerden biriydi. Kolbalt 60. Peki neydi bu Kolbalt 60? Laboratuvarda yapay olarak üretilen, doğada kendiliğinden bulunamayan, ölümcül derecede yüksek radyoaktif bir elementtir. Çıkardığı gama ışınları o kadar güçlü ve delicidir ki kalın beton duvarları ve çelik zırhları bile tereyağı gibi delip geçer. Tıpta kanserli hücreleri yok etmek için milimetrik olarak kullanılır. Ancak korumasız bir şekilde açığa çıktığında bir insanın yanında sadece birkaç dakika durması o kişinin haftalar içinde içeriden çürüyerek ölmesi için yeterlidir. İşte İkitelli'deki hurdacılar hiçbir şeyden habersiz bu saf ölümün zırhını balyozla parçalamışlardı. Gece yarısı eve döndüklerinde hepsi kusmaya başladı. Gözleri yanıyor. Derilerinde geri dönüşü olmayan tuhaf yanıklar oluşuyordu. Peki tüm şehri haritadan silebilecek bu ölümcül nükleer madde bir İstanbul mahallesinin ortasındaki hurdalığa nasıl gelmişti? Devlet bu olayı neden saklamaya çalıştı? Şimdi Türkiye'nin örtbas edilen o karanlık nükleer geçmişinin kapılarını açıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hikaye aslında 1993 yılına kazadan 5 yıl öncesine dayanıyordu. Ankara'da özel bir hastane kanser tedavisinde kullanılan 2 adet Kolbat 60 nükleer kaynaklı cihazı yenilemek istedi. Eski cihazların içindeki nükleer atıkların güvenli bir şekilde imha edilmesi gerekiyordu. Kanuna göre bu maddelerin Türkiye Atom Enerji Kurumu'na yani TAEK'ya teslim edilmesi şarttı. Ancak nükleer atığı nakletmek ve depolamak büyük bir maliyetti. Hastanenin anlaştığı aracı şirket bu ölümcül maddeleri Türkiye Atom Enerji Kurumu'na teslim etmek yerine inanılmaz bir ihmalle İstanbul Bayrampaşa'daki boş bir depoya terk etti. Nükleer bomba etkisi yaratabilecek maddeler kapısı bile doğru dürüst kilitlenmeyen bir depoda tam 5 yıl boyunca unutuldu. Ta ki deponun sahibi içerideki hurdaları boşaltıp İkitelli'deki bir hurdacıya satana kadar. Hurdacılar nükleer maddeyi kurşun zırhından çıkardığı an gözle görülmeyen bir ölüm bulutu tüm mahalleye yayıldı. Radyasyon o kadar güçlüydü ki o maddeleri çıplak elle dokunan hurdacılar Ilgaz Ilıca ve ailesi dakikalar içinde ölümcül dozda radyasyon aldılar. Ertesi gün İkitelli'deki yerel hastanelerin acil servisleri dolmaya başladı. İnsanlar şiddetli kusma, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle başvuruyordu. Ancak doktorların nükleer bir kazadan haberi yoktu. Hastalara gıda zehirlenmesi veya şiddetli grip teşhisi konulup evlerine gönderdiler. Oysa o sırada insanların iç organları radyasyondan dolayı yavaş yavaş iflas ediyordu. Durumun gıda zehirlenmesi olmadığını, hastaların vücutlarında beliren morluklar ve dökülen derilerle anlaşıldı. Bilinçli bir doktorun durumdan şüphelenip Ankara'ya uyarmasıyla 8 Ocak 1999'da Türkiye Atom Enerji Kurumu acil durum ilan etti. Uzmanlar ellerindeki radyasyon ölçme cihazlarıyla İkitelli'ye girdiğinde cihazlar adeta çıldırdı. Mahallede normalin binlerce katı üzerinde radyasyon ölçüldü. Bölgeye jet hızıyla polis kordonuna alındı. Sokaklar boşaltıldı. Beyaz nükleer tulum giymiş adamlar sokaklarda yürürken mahalle halkı pencerelerden ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. İkitelli tam anlamıyla küçük bir Çernobil'e dönüşmüştü. Peki sonra ne oldu? İşte burası olayın en çok tartışılan ve günümüzde bile gizemini koruyan kısmı. Devlet yetkilileri hemen kameraların karşısına geçti. Dönemin bakanları ve yetkilileri korkulacak bir şey yok, durum kontrol altında, radyasyon çevreye yayılmadı açıklamalarını yaptı. Hatta basında çıkan haberlerin abartı olduğu söylendi ama gerçek tamamen farklıydı. Hurdacıların nükleer tüpü parçaladığı toprak zemin yağmur suları ile birlikte radyasyonu yeraltı sularına çoktan taşımıştı. Nükleer uzmanlar radyasyonlu toprağı kepçelerle kazıp kamyonlara yüklediler. Peki bu tonlarca radyasyonlu atık nereye götürüldü? İstanbul'un göbeğinden toplanan nükleer ölüm
Küçükçekmece'deki nükleer araştırma merkezinin bahçesine alelacele kazılan kuyulara gömüldü. Kazanın resmi bilançosu açıklandı. Ondan fazla insan çok yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştı. Toplamda ise 400'e yakın kişinin bu radyasyondan etkilendiği tahmin ediliyordu. Parçalanan tüpe çıplak elle dokunan Ilgaz Ilıca Radyasyon kazasının ilk iki kurbanı İlyas ve Naki Ilgaz kardeşlerden sonra aynı aileden Abdullah, Kenan, Murat Ilgaz da yüksek dozda radyasyona maruz kalmaktan dolayı Haseki Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Haseki Hastanesi'nin yaptığı açıklamaya göre hastaların hayati riski devam ediyor. uzun süren acil tedavilerin ardından hayatta kalmayı başardı. Ancak vücudunda kalıcı hasarlar oluştu. Ilgaz Ilıca'nın ailesi ilerleyen yıllarda kansere yakalandı. Bu kaza Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından dünyanın en ciddi nükleer kayıp kaynak kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Yani tüm dünya bu skandalı konuştu. Türkiye nükleer maddelerin takibi ve güvenliği konusunda sınıfta kalmıştı. Bir hastanenin 3 kuruş kâr etmek için hurdaya attığı nükleer madde yüzlerce insanın hayatını kararttı. En acısı ise kazadan yıllar sonra bile bölgede yaşayan insanlarda kanser vakalarının arttığı iddia edildi. Ancak bu iddiaların üzeri tıpkı o dönem gömülen topraklar gibi yavaşça kapatıldı. Bugün İkitelli'de bulunan o hurdalıktan hiçbir iz yok. İnsanlar her gün o sokaklardan hiçbir şey bilmeden gidiyor. Ancak İstanbul'un göbeğinde yaşanan bu gizli Çernobil hafızalardan silinmeyecek bir ibret vesikası olarak tarihteki yerini koruyor. Sizce 1998 yılında bu nükleer facia halktan gerçekten gizlendi mi? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Hepsini tek tek okuyup yanıtlayacağım. Bu tarz Türkiye'nin karanlık ve saklanan tarihi olaylarını belgeleriyle araştırmaya devam etmem için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.